300 kişi, bir kale ve Anadolu'nun kaderini değiştirecek bir gece baskını. Osman Karacahisar'ı nasıl aldı? Bu gerçekten bir fetih miydi? Yoksa Osmanlı'nın ilanı mı? Bugün bir devlet doğacaktı. Ama nasıl? 1288. Osman henüz bir bey. Ama Karacahisar fethedildiğinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu topraklarda ilk defa bir uç beyi sadece savaşmayı değil kalıcı olmayı düşündü. Bu karar yeni kalelerden daha tehlikeliydi. Çünkü artık düşman sadece surların ardında değildi. Bu karar bir beyliği doğurabilirdi ya da her şeyi sona erdirebilirdi. İşte bu bölüm Osman'ın fetheden değil, kurmaya başlayan biri olduğu andır. Ve bu hikaye bir kalenin alınmasıyla değil, bir devlet fikrinin doğmasıyla ilgilidir. Osman Bey artık yalnız değildi ama hala her şey onun omuzlarındaydı. Ertuğrul Gazi'nin ardından uç bölgesinde sessizlik uzun sürmedi. Çünkü uçlarda sessizlik hiçbir zaman huzur demek değildir. Oba büyümüştü. Söğüt ve Domaniç çevresinde çadırlar çoğalmış, ateşler artmış, yollar daha kalabalık hale gelmişti. Moğol baskısıyla doğudan kopup gelen Türkmenler batıya doğru akıyordu. Uçlar doluyor, denge bozuluyordu. Konya uzaktı. Selçuklu merkezinden gelen fermanlar artık nadirdi. Ve daha da önemlisi, güç artık orada değildi. Uçlardaki beyler, merkezden bir şey beklememeyi öğrenmişti. Herkes kendi yolunu çiziyordu. Osman Bey bu tabloya bakıyordu. Bu kalabalığın ya bir güce dönüşeceğini ya da birbirini yiyen bir karmaşaya dönüşeceğini biliyordu. Ve bu karar ertelenemezdi. Artık mesele yalnızca akın yapmak değildi. Mesele bu kalabalığı tutacak bir düzen kurmaktı. Osman, uçta geçen yıllar boyunca bir şey öğrenmişti. Toprak almak kolaydı. Ama toprağı tutmak zordu. İnsanları bir arada tutmak, kılıçtan daha güçlü bir akıl isterdi. Bu yüzden Osman, ilk kez farklı bir şey düşünmeye başladı. Sürekli hareket eden bir oba yerine, tutunulan bir merkez. Akınlarla genişleyen değil, düzenle güçlenen bir yapı. Bu düşünce uç geleneği için yeniydi ve herkes bu fikre sıcak bakmıyordu. Beyler toplandı. Yaşlı olanlar temkinliydi. Genç olanlar sabırsız. Kimi akınla yaşarız diyordu. Kimi ise kalıcı olmazsak dağılırız diye uyarıyordu. Osman dinledi. Aceleciliği yoktu. Çünkü biliyordu. Bir karar herkes hazır olmadan verilirse birlik bozulurdu. Ama bazı gerçekler artık gizlenemeyecek kadar açıktı. Bizans sınırındaki kaleler eskisi kadar güçlü değildi. Tekfurlar yalnızdı. Birbirlerine güvenmiyor, ittifaklar kurmaya çalışıyorlardı. Ve bu kalelerden biri uçların kaderini belirleyecek bir yerde duruyordu. Karacahisar. Yüksek bir platoda yolları ve geçitleri kontrol eden bir kale. Ama yalnızca bir kale değil. Surların içini de hayatın sürdüğü bir kale kent. Askeri olduğu kadar ticari ve sivil bir merkez. Bu kale, uçların tam kalbinde duruyordu. Osman Bey, Karacahisar'a baktığında sadece taş duvarlar görmüyordu. Bir düzenin anahtarını görüyordu. Çünkü Karacahisar alınmadan uçlar kontrol edilemezdi. Ve uçlar kontrol edilmeden hiçbir şey kalıcı olmazdı. Ama bu karar basit bir akın kararı değildi. Bir eşiği geçmek demekti. Bir kaleyi almak her bey için mümkündü. Ama bir kale alıp orada düzen kurmak. İşte bu beylik ile sıradan akıncılık arasındaki farktı. Osman Bey bunu biliyordu. Önce izledi. Yolları, geçitleri, kaleye girip çıkanları, Bizans tekfurları arasındaki gerginliği.
birbirlerine olan güvensizliği. Osman acele etmedi. Çünkü bu fetih sadece bir savaş olmayacaktı. Bu yeni bir düzenin başlangıcı olacaktı ve her düzen önce sabır isterdi. Karacahisar sıradan bir kale değildi. Yüksek bir platoda, deniz seviyesinden 1000 metrenin üzerinde. Porsuk Havzası'nı, Sultan Önü'nü ve uç yollarını gören bir noktada duruyordu. Bu yüzden Karacahisar sadece savunma için değil, kontrol için inşa edilmişti. Bizanslılar burayı yüzyıllar boyunca bir kale kent olarak kullandı. Surların içinde asker vardı ama yalnızca asker yoktu. Evler vardı, depolar vardı, küçük pazar alanları vardı. Yaşayan bir yerdi. 13. yüzyıla gelindiğinde Anadolu'da dengeler değişmişti. Doğu Roma İmparatorluğu artık güçlü değildi. Ama hala bazı noktalarda tutunmaya çalışıyordu. Karacahisar da işte bu tutunma noktalarından biriydi. Bölgedeki Tekfurlar, Selçuklu Devleti'ne vergi vererek yarı bağımsız bir hayat sürüyordu. Ne tam Bizans'a güveniyorlardı, ne de Selçuklu'nun gücünden emindiler. Bu belirsizlik onları temkinli ama zayıf yapmıştı. Osman Bey bunu çok net görüyordu. Çünkü uçlarda yaşayan biri taşın değil, insanın zayıf olduğu yeri görür. Bizans tekfurları arasında birlik yoktu. Kimi uçtaki Türkmenleri küçümsüyor, kimi ise onlardan çekiniyordu. Ve bu korku onları ittifak kurmaya itti. Osman'ın adının yayılması küçük bir uç beynin çok ötesine geçmişti. Akınlar, Kulacahisar, İnegöl çevresi. Bunlar Karacahisar Tekfuru'nun gözünden kaçmadı. Bu yüzden bölgede Osman'a karşı bir Bizans ittifakı kurulmaya çalışıldı. Ama bu ittifak kağıt üzerindeydi. Osman Bey bu hazırlıkları öğrendiğinde acele etmedi. Çünkü Karacahisar sadece alınacak bir kale değil, yerleşilecek bir merkez olacaktı. Bu yüzden önce keşif başladı. Geçitler izlendi. Kale çevresindeki yollar gözlendi. İçeri girip çıkanlar sayıldı. Kimin ne zaman nöbet tuttuğu, hangi surun daha zayıf olduğu. Bu bir akın hazırlığı değil, bir fetih hazırlığıydı. Osman Bey yaklaşık 300 kişilik bir güçle hareket etmeyi planlıyordu. Ama bu sayı önemli olan şey değildi. Önemli olan doğru anı beklemekti. Karacahisar'ın gücü surlarında değil alışkanlıklarındaydı. Ve alışkanlıklar en zayıf noktadır. Osman bunu biliyordu. Bir kale kendini güvende hissettiği an düşer. Bu yüzden baskın beklenmeyen bir zamanda yapılacaktı. Karacahisar alınırsa uçların kaderi değişecekti. Çünkü bu ilk kez bir uç beynin kaleyi alıp orada kendi düzenini kurması demekti. Bu Selçuklu'dan izinle başlayan ama Selçuklu'dan bağımsız ilerleyen bir yolun ilk taşıydı. Osman Bey bunun farkındaydı. Bu yüzden Karacahisar sadece bir hedef değil, bir sınavdı. Eğer bu kale alınırsa uçlar artık dağınık olmayacaktı. Türkmenler bir merkeze bağlanacaktı. Ve Osman sadece akın yapan bir bey değil, düzen kuran bir lider olacaktı. Henüz kılıç çekilmedi. Henüz surlara dayanılmadı. Ama Karacahisar'ın kaderi çoktan yazılmaya başlamıştı. Ve bu yazgı uç tarihinin seyrini geri dönülmez şekilde değiştirecekti. Karar verilmişti. Artık geri dönüş yoktu. Osman Bey, kılıcı çekmeden önce son kez obaya baktı. Bu bir akın değildi. Bu, bir yerleşmenin kaderine yürüyüştü. Gece seçildi. Ay ışığı zayıftı. Rüzgar platoda sert esiyordu. Ve kalenin surları sessizdi. Osman Bey kuvvetlerini bölmüştü. Bir grup geçitleri tutacaktı. Bir grup kaleye giden yolları kesecekti. Ve asıl birlik
surların zayıf olduğu noktaya sessizce yaklaşacaktı. Okçular tepelerde yerini aldı. Atlılar karanlıkta ilerledi. İlk ok atıldığında ses yankılanmadı. Çünkü hedef ses değil, düzenin kırılmasıydı. Nöbetçiler düştü. Kapılar açıldı. Kale içine girildiğinde çatışma başladı. Dar sokaklar, taş duvarlar ve panik Bizans askerleri nereden saldırıldığını anlayamıyordu. Çünkü saldırı tek bir yönden gelmiyordu. Atlılar kaleye yayıldı. Okçular geri çekilenleri durdurdu ve kısa sürede direnç kırıldı. Karacahisar düştü. Ama yağma yapılmadı. Evler yakılmadı. Sivillere dokunulmadı. Osman Bey, kalede toplanan halka açıkça konuştu. Canınız güvende. Malınız güvende. Bu toprakta kalan, bu düzenin parçası olacak. Bu söz kılıçtan daha etkili oldu. Çünkü insanlar ilk defa bir fetihten sonra korkmadı. Karacahisar alındığında sadece bir kale düşmedi, bir anlayış değişti. Osman Bey buraya kadı tayin etti. İmam atandı, düzen kuruldu ve en önemlisi Osman Bey adına hutbe okutuldu. Bu sıradan bir ibadet değildi. Artık Osman Bey sadece bir uç beyi değildi. Kendi adıyla anılan bir düzenin sahibiydi. Bu an Osmanlı tarihinin sessiz ama en kritik anlarından biriydi. Çünkü bu kılıçla alınan bir kalenin hukukla tutulmasıydı. Ve bu fark Osman'ı diğerlerinden ayırdı. Karacahisar'dan sonra uçlar daha da kalabalıklaştı. Türkmenler Osman'ın etrafında toplandı. Çünkü artık orada bir merkez vardı. Ama bu fetih son değildi. Bu daha büyük bir yürüyüşün ilk kapısıydı. Ve o yürüyüşte Osman'ın yanında bir isim daha vardı. Orhan. Karacahisar'ın düşüşünü gören Orhan, ilk defa bir beyliğin nasıl kurulduğuna şahit oldu. Ve bu şahitlik geleceğin yolunu sessizce çizdi. Ama her yükselişin ardında bir bedel vardır. Ve Osman, o bedelin henüz farkında değildi. Karacahisar alındı. Ama asıl mesele, ondan sonra ne yapılacağıydı. Osman Bey, zaferden sonra obaya döndüğünde artık başka bir sorumluluğun altındaydı. Bu topraklar artık yalnızca akın yeri değildi. Burada insanlar yaşıyordu, üretiyorlardı, korkuyorlardı ve düzen istiyorlardı. Osman ilk defa sürekli savaş fikrinden sürekli düzen fikrine geçti. Bu kolay bir karar değildi. Çünkü uçlarda güç kılıçla ölçülürdü. Ama Osman, gücün kalıcı olmasının yalnızca kılıçla mümkün olmadığını gördü. Kadıyı bu yüzden koydu. Hutbeyi bu yüzden okuttu. Bunların her biri tek başına küçük bir adımdı. Ama bir araya geldiklerinde geri dönüşü olmayan bir yol açtılar. Artık bu topraklarda bir karar merkezi vardı. Bir adalet anlayışı vardı. Bir sözün bağlayıcılığı vardı. Ve en önemlisi bir gelecek fikri vardı. Osman Bey, Beyler Meclisi'nde konuştuğunda artık yalnızca savaş anlatmıyordu. Toprak anlatıyordu. İnsan anlatıyordu. Yarın anlatıyordu. Beylerin bazıları tereddütlüydü. Çünkü bu yol daha fazla sorumluluk demekti. Ama uçlar da oluyordu. Türkmenler geliyordu. Herkes aynı soruyu soruyordu. Bu düzen kalıcı mı? Karacahisar'ın düşmesi Tekfurları rahatsız etti. Bizans sınırları ilk defa gerçek bir tehdit hissetti ve uçlarda şu soru dolaşmaya başladı. Osman duracak mı? Cevap çok geçmeden gelecekti. Çünkü sırada daha büyük kaleler vardı. Daha güçlü ittifaklar, daha sert savaşlar ve artık bu yolun sonunda bir beylikten fazlası görünüyordu. Bir kale alındı. Bir düzen kuruldu. Ve o geceden sonra Osman sadece fetheden değil, kurmaya başlayan bir bey oldu. Karacahisar alındı. Ama artık hedef kaleler değil, bir devletti.